Peygamberler ve filozoflar, insanlık tarihine yön vermiş önemli insanlar. Allah'tan aldığı vahiylerle toplumu, insanlığı iyiliğe, doğruluğa çağıran peygamberler, akıl ve mantık yoluyla, sezgileriyle insanları düşünmeye, aklını kullanmaya, ahlaka ve erdeme çağıran filozoflar. Bu videoda insanlık tarihine yön vermiş bu iki insan modelini işleyeceğiz. Özünde amaçları iyiliği kendine rehber edinmiş bir toplum oluşturmak olan bu iki insan modeline daha yakından bakmaya hazır mısınız? Peygamberler, insanların iyiliği için doğruluk, adalet, yardımseverlik, yalan söylememek gibi çeşitli ilkeler ortaya koydular. Ve bunu da Tanrı'nın iradesine bağladılar. Bu ilkeleri Tanrı istediği için yapmamız gerektiğini söylediler. Ancak ne var ki toplum tarafından veya gücü elinde bulunduran insanlar tarafından büyük bir tepkiyle karşılandılar. Toplumun dinamiklerini yerinden sarsan her insan her zaman büyük bir tepkiyle karşılanır. Tıpkı Hz. Musa'da, Hz. İsa'da ve Hz. Muhammed'de olduğu gibi. Filozoflar ise insanın iyiyi, doğruyu seçebilme kabiliyetinin olduğunu ve bunu seçmek için kendi özgür iradesinden başka bir şeye ihtiyacı olmadığını savundular. Onlar da tıpkı peygamberler gibi benzer bir tepkiyle karşılandılar. Peygamberler yapılan iyi ve kötü davranışların cennet veya cehennem gibi mekanlarda değerlendirileceğini belirttiler. Bunu hemen her insanın anlayacağı şekilde somutlaştırarak verdiler. Kur'an'a baktığımızda oldukça somut cennet ve cehennem tasvirlerini görebiliyoruz. Yani ödül ve cezanın somut halini insanlara gösterdiler. Böylece insanları iyiliğe çağırdılar. Felsefeciler de benzer şeyler söylediler ama biraz daha farklı bir söylemle. Onlar da insanların ahlaklı olması gerektiğini belirttiler. İnsanın kendi doğrularını kendi aklıyla bulabileceğini söylediler. Peygamberler Tanrı'nın her şeye müdahil olduğunu, insanları sürekli gözlemlediğini ve insanların davranışlarına göre cennet veya cehennemle ödüllendirileceğini veya cezalandırılacağını anlattılar. Mesaj açık ve insan beyninde canlandırılabilen bir şekilde anlatılınca peygamberlerin mesajları geniş kitlelere ulaştı. Öte yandan filozoflar insanın yaptığı seçimlerin sonuçlarını daha soyut ve metafizik bir düzlemde ele aldılar. Örneğin Jean-Paul Sartre, insanların özgür iradeye sahip olduğunu ve yaptıkları her seçimin kendi varoluşlarını şekillendirdiğini savundu. Ona göre insanın seçimleri kendi cennetini veya cehennemini yaratır. Ancak Sartre'ın bu düşünceleri kendi zamanında geniş kitlelere kolayca yayılamadı. Egzistansiyalist fikirler ancak onlarca yıl sonra hak ettiği ilgiyi gördü. Budizm'de de benzer bir anlayış görülür. Bu da insanın arzularının ve seçimlerinin onun ıstırabının kaynağı olduğunu öğretmiştir. Bu ifade bir nevi kişinin kendi cehennemini yaratması anlamına gelir. Ancak Budizm'in bu derin felsefi yaklaşımları da Batı dünyasında anlaşılması ve kabul edilmesi zaman almıştır. İbn Arabi ve diğer mistik filozoflar ise insanın ruhsal gelişim yolculuğunda yaptığı seçimlerin kendi manevi cennetini veya cehennemini belirlediğini savunmuşlardır. İbn Arabi'ye göre her şey Tanrı'dan gelir ve insanın kaderi Tanrı ile olan ilişkisiyle şekillenir. Bu derin mistik düşünceler ancak belirli bir bilince veya bilgiye sahip olanlar tarafından anlaşılabilir. Dolayısıyla bu filozoflar da kendi zamanlarında anlaşılmakta güçlük çekmişlerdir. Buna karşılık peygamberlerin mesajları çok daha somut ve doğrudan bir şekilde sunulmuştur. Tanrı'nın iradesi ve insanlara rehberliği ödül ve ceza sistemiyle açıklanmış ve bu da insanların ahlaki ve toplumsal düzenini şekillendirmiştir. Cennet ve cehennem kavramları insanların daha kolay kavrayabileceği bir düzlemde sunulmuştur. Bu yüzden peygamberler mesajlarını daha geniş kitlelere ulaştırma konusunda başarılı olmuşlardır diyebiliriz. Peygamberlerin ve filozofların Tanrı ve evren tasavvurları
insanların yaptığı seçimlerin ve bu seçimlerin sonuçlarının nasıl anlaşıldığını etkiler. Peygamberler bu gerçeği somut bir şekilde sunarak geniş kitlelere hitap ederken, filozoflar daha soyut ve metafiziksel bir yaklaşımla insanın kendi kaderini ve bilincini nasıl şekillendirdiğini açıklamaya çalışmışlardır. Bu durum, filozofların kendi çağlarında tam olarak anlaşılamamalarına ve bazılarının ancak yüzyıllar sonra değerlerinin fark edilmesine yol açmıştır. Peygamberler, Tanrı'yı insan hayatının merkezine yerleştirerek sosyal hayatı düzene koymayı amaçlamışlardır. Onların Tanrı tasavvuru, Tanrı'yı insanlara yakın ve insan biçimsel bir varlık olarak sunar. Bu yaklaşım, Tanrı'nın her an her yerde hazır ve ulaşılabilir olduğu, insanları gözetlediği ve onları ödüllendiren veya cezalandıran bir varlık olduğu fikrini destekler. Örneğin Kur'an'da Allah şöyle buyuruyor: "Biz insana şah damarından daha yakınız." Kaf suresi 16. ayet. Bu ayet, Tanrı'nın insanlara olan yakınlığını ve her an yanlarında olduğunu vurgular. Peygamberler bu tasavvuru kullanarak Tanrı korkusu ve sevgisi üzerinden sosyal düzeni sağlamayı amaçlamışlardır. Tanrı'nın insan biçimsel bir varlık olarak sunulması, insanların ahlaki ve dini kurallara daha sıkı bir şekilde uymalarını teşvik eder. Öte yandan filozoflar, ahlak ve insan ilişkilerinin Tanrı'dan bağımsız olabileceğini savunmuşlardır. Örneğin Immanuel Kant, ahlakın temelinin insan aklında ve vicdanında olduğunu ileri sürer. Kant'a göre ahlak yasası insanın kendi içsel akıl yürütmesiyle belirlenir ve Tanrı'nın iradesine bağlı olmak zorunda değildir. Kant, ahlak öyle bir şeydir ki Tanrı olmasa da doğru olurdu derken, ahlaki eylemlerin ve insan ilişkilerinin rasyonel ve bağımsız bir temele dayanması gerektiğini savunur. Bu iki yaklaşım arasındaki farklara rağmen, peygamberler ve filozofların nihai amacı özünde aynıdır. Toplumsal hayatı düzenlemek ve insan ilişkilerini sağlam bir temele oturtmak. Peygamberler bu düzeni Tanrı'ya olan inanç ve itaat yoluyla sağlarken, filozoflar aklı ve sorgulamayı ön plana çıkarırlar. Peygamberler için Tanrı'nın emirlerine itaat etmek, toplumsal düzeni korumanın en güvenilir yoldur. Bu, aynı zamanda insanların çoğu için daha kolay bir yol olarak görülür. Çünkü sorgulamadan gelen bir itaat, bireylerden derinlemesine bir düşünme ve sorgulama çabası gerektirmez. Nitekim Kur'an'da şöyle buyuruluyor: "Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de." Nisa suresi 59. ayet. Bu ayet itaatin önemini vurgular. Tanrı'nın ve peygamberin emirlerine uyulması gerektiğini belirtir. Peygamberler toplumsal düzenin sağlanmasında itaatin önemli bir araç olduğunu savunurlar. Filozoflar ise her şeyin sorgulanabileceğini ve aklın rehber edilmesi gerektiğini savunurlar. Sokrates, sorgulanmayan hayat yaşanmaya değmez diyerek insanın kendi ve çevresini sorgulamasının önemine vurgu yapmıştır. Filozoflar, aklın ve eleştirel düşüncenin insan yaşamını anlamlı kılmada ve toplumsal düzeni sağlamada en önemli araçlar olduğunu belirtirler. Bu iki yaklaşımın toplumsal düzene katkıları farklı yollarla olsa da, her ikisi de insan davranışlarını düzenlemeyi ve toplumsal uyumu sağlamayı amaçlar. Peygamberler itaat yoluyla toplumsal düzeni sağlarken, filozoflar sorgulama ve akıl yürütme yoluyla aynı sonuca ulaşmayı hedeflerler. Bu farklı yaklaşımlar, insanların farklı zihinsel ve duygusal ihtiyaçlarına hitap eder. Pek çok insan için Tanrı'ya itaat ve korku, ahlaki ve toplumsal düzeni sağlamak için daha anlaşılır ve kolay bir yol olarak görülürken, filozofların derin sorgulamaları ve akıl yürütmeleri daha soyut ve zorlayıcı bir yol olarak algılanabilir. Peygamberler ve filozoflar farklı yöntemler ve yaklaşımlar kullanarak toplumsal hayatı düzenlemeyi ve insan ilişkilerini iyileştirmeyi amaçlamışlardır. Her iki yaklaşımda
insanlığın ahlaki gelişimi ve toplumsal düzeni için değerli katkılar sunar. Ancak insanların çoğu için itaat etmek ve Tanrı'ya olan inançlarını sürdürmek, derinlemesine sorgulama ve akıl yürütmeden daha kolay ve anlaşılır bir yol olabilir. Peygamberler itaatin ve Tanrı'ya olan bağlılığın önemini vurgularken, filozoflar aklı, düşünmeyi ve sorgulamayı ön plana çıkardılar. Ancak bu iki farklı yaklaşım tarih boyunca farklı şekillerde yorumlandı ve kullanıldı. Peki ne oldu? İtaat fikri zamanla bazı devlet adamlarının ve din adamlarının elinde bir araç haline geldi. Batı dünyasında kilise, Doğu dünyasında ise halife veya Şeyhülislam gibi dini otoriteler, insanlar üzerinde hakimiyetlerini sağlamak için dini yani itaati kullanmaya başladılar. Bu süreç, peygamberler tarafından iyi niyetle dile getirilen sözlerin çarpıtılmasına ve kendi amaçlarına göre yorumlanmasına yol açtı. İtaat çağrısı, zamanla aklın bastırılmasına ve insanları sorgulamayan bir nesne haline getirmeye hizmet etti. Oysa peygamberler, insanların daha yüksek bir ahlaki bilinçle hareket etmesini isterken, filozoflar ise insanların kendi hayatlarının öznesi olmasını savunuyordu. Filozoflar insanları düşünmeye, sorgulamaya ve aklını kullanmaya çağırdılar. Ancak dini kendilerine bir kalkan olarak kullananlar tarafından bu düşünürler taşlanıp dışlandılar. Örneğin Baruch Spinoza, Tanrı ve doğa arasında bir özdeşlik kurarak geleneksel dini otoritelerin tanımladığı Tanrı anlayışını sorguladı. Spinoza, her şeyin Tanrı'nın bir parçası olduğunu ve Tanrı'nın doğanın yasalarıyla özdeşleştiğini savundu. Bu düşünceleri onun Yahudi cemaatinden aforoz edilmesine, kendi tabirleriyle herem, bizim tabirimizle haram kılınmasına ve dönemin dini otoriteleri tarafından dışlanmasına yol açtı. Spinoza, dogmatik dini görüşleri sorguladığı ve insanlara kendi akıl ve mantıklarıyla hareket ederek dünyayı anlamaları gerektiğini söylediği için büyük bir dirençle karşılaştı. Benzer şekilde İtalyan düşünür Bruno, evrenin sonsuz olduğunu ve birçok dünya bulunduğunu savunduğu için kilise tarafından sapkın ilan edilerek Engizisyon mahkemesinde yargılandı ve sonunda yakılarak idam edildi. Bruno'nun düşünceleri kilisenin doktrinlerine aykırı olduğu için kabul edilemezdi. Çünkü o dogmaları sorguluyor ve insanların özgür düşünme hakkını savunuyordu. Aynı şekilde Galilei, bilimsel buluşları ve dünyanın güneş etrafında döndüğünü kanıtlaması nedeniyle kilise tarafından ağır baskılara maruz kalmıştı. Galilei'nin fikirleri kilisenin mutlak otoritesine meydan okuyordu. Dini yaşamaya çalışan insanların en büyük yanılgılarından biri, dini kavramların Tanrı'ya ait ve değiştirilemez bir tab olarak görülmesinden kaynaklanmaktadır. Oysa dine ait birçok kavram, o dini insanlara öğreten peygamberler tarafından değil, o insanları yönetmek için bir araç olarak kullananlar tarafından ortaya konulmuştur. Kendi düşüncelerini dine mal ederek kutsal olana dokunulmaz ve değiştirilmez bir anlayışı topluma benimsetmişlerdir. Örneğin Roma İmparatorluğu'nu ele alalım. Roma İmparatorluğu, başlangıçta düşmanı olduğu Hristiyanlığın en büyük savunucusu haline gelmiştir. Roma, Hristiyanlığı bir devlet dini olarak kabul ederek halk üzerindeki tartışılmaz iktidarını pekiştirmiş ve ömrünü uzatmıştır. Din güçlü bir silahtır ve Roma bu silahı kullanarak halkı kontrol altında tutmayı başarmıştır. Bu durum, dini öğretilerin siyasi ve toplumsal iktidarı sürdürmek için nasıl kullanıldığını gösterir. Kilise, Batı dünyasında insanların düşünme ve sorgulama özgürlüğünü kısıtlarken, Doğu'da halife veya Şeyhülislam gibi dini merciler, benzer şekilde toplumsal kontrolü sağlamak için dini otoriteyi kullandılar. Sonuç olarak, peygamberlerin ve dini öğretilerin asıl mesajları zamanla çarpıtıldı ve insanların akıl yoluyla kendi hayatlarını yönlendirme kapasiteleri bastırıldı. Filozoflar ise bu duruma karşı çıkmış ve insanları kendi hayatlarının öznesi olmaya çağırmışlardır. Felsefe, özgür düşünceyi
ve sorgulamayı teşvik ederken bu düşünce sistemi zaman zaman dini ve siyasi otoriteler tarafından tehdit olarak algılanmış ve bastırılmıştır. Yine de filozofların düşünceleri ve eserleri insanlığın düşünsel mirasına önemli katkılarda bulunmuş ve sonunda akıl ve özgür düşüncenin zaferini temsil etmiştir. Peygamberler ve filozoflar arasındaki bu farklı yaklaşımlar, insanlığın tarih boyunca sosyal düzen ve insan ilişkileri konusundaki anlayışlarını şekillendirmiştir. Ancak her iki yaklaşımda insanlığı daha iyiye yönlendirme çabasıyla zaman zaman yanlış yorumlanmış ve kötüye kullanılmıştır. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.